Merhabalar. Tolga Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bugün Tolga Hocamızla hemoroidleri konuşacağız. Hemoroidler nedir? Hemoroid neden oluşur? Ne şikayetler yapar? Ne zaman doktora başvurmalı? Tedavi seçenekleri nelerdir? Öncelikle hemoroid neden oluşur? Onunla başlayalım dilerseniz hocam. Tabii hemoroidler aslında her insanda bulunan normal anatomik yapılardır. Anal kanalda makatın çıkış kısmına doğru bulunurlar ve kas liflerinden ve damar ağlarından oluşurlar aslında hemoroidler ve 50 fonksiyonları vardır hemoroidlerin. Hemoroid deyince herkes hastalık diye algılıyor ama aslında başta belirttiğim gibi herkeste bulunan anatomik yapılar ve istirahat halinde ıkınmıyorken istemsiz gaz kaçışını ve aynı zamanda sıvı dışkı kaçışını engelleyen orada bir valf mekanizması, bir kapak mekanizması görürler. Zaman zaman büyüyorlar sanırım değil mi hocam? Bu damar yapılarının tıkanmasıyla büyüyebilirler. Ödem, şişlik olabilir. Özellikle de anal kanalda oluşan basınç artışı buna yol açabilir. Kronik kabızlık gibi mesela. Kronik kabızlık, evet, anal fistül hastalığı, Gebelik. makatın çıkışı daralır anal fistülde, içerideki basınç artar ve hemoroidlere bir baskı olur, büyürler. Büyüdükleri zaman bu sefer damarlarda kanamalara yol açabilirler, kanamaları olur. Çok şiddetli tromboz hemoroid dediğimiz damarları tıkandığı zaman iyice şişerler, geri dönüş venöz dolaşımları kapalı olduğu için iyice şişerler ve çok şiddetli Ağrıyla size dayanılmayacak geliyor. hatta ağrılarla gelirler. Peki hocam tedavi seçenekleri konusunda ne tarz alternatifleri var hastalarımız? Öncelikle şunu belirtmek lazım. Biz hemoroidal hastalık diyelim. Hemoroidal hastalığı olan kişilerin normal pratikte ancak %3 veya 5'ini ameliyat ediyoruz. Diğer tedavi seçenekleri yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaçlarla İlaç çoğu tedavi. aslında tedavi olabiliyor. Fakat dediğim gibi %3'ü 5'i tedaviye yanıt vermeyen durumlarda cerrahi olarak tedavi edilmeleri gerekiyor. Kanama önemli ve hastaları tedirgin eden bir şikayet. Ne tarz kanamalarda hastalarımız doktora başvurmalı? Aslına bakarsanız her türlü makat bölgesinden gelen kanamada mutlaka doktora başvurmak durumundalar. Gelen hastalar çoğu kanamayı hemoroidlere bağlıyorlar ve aslında kanamayı gördükleri zaman korkarak geliyorlar bize ama tabii ki direkt hemoroide bağlı deyip de tedavimizi ona göre planlamıyoruz. Mutlaka rektoskopi yaşına göre ya da kolonoskopi mutlaka yapıyoruz. Başka kanamaya neden olacak nedenleri, özellikle de tümörü ekarte etmemiz gerekiyor. Sonrasında tedavi planlamasını yapıyoruz. Ya nasıl olsa benim hemoroidim var. Bu kanama da hemoroide de bağlı deyip erken teşhis alabilecek bir tümörü atlamamak adına her Kesinlikle türlü öyle. makattan kanamalarda doktor başvurusu öneriyoruz. Evet ve kesinlikle tekrar söylüyorum, rektoskopi ya da kolonoskopi gibi yöntemlerle anal bölgeyi görüntülemeden hiçbir şekilde hemoroidin cerrahi tedavisini yapmıyoruz. Peki hocam cerrahi tedavi yöntemlerinden bahseder misiniz biraz? Tabii eskiden hemoroid görüldüğü zaman klasik cerrahi yöntem hemoroidi kesip çıkarıp herhangi bir yöntemle alıyorduk ve tedavisi oluyordu. Fakat bahsettiğim gibi konuşmamızın da başında bu hemoroidler aslında bir işe yarıyorlar. Anal bölgedeki valf mekanizmasını biz hemoroidi çıkararak eksiltmiş oluyoruz ve eksik bırakmış oluyoruz o bölgeyi. Fonksiyonu bozmuş oluyor. Aynen öyle. Biz oradaki aslında anal bölge tamamen fizyolojik bir görevi vardır ve biz o fonksiyonu bozduğumuz zaman ileride işte gaz tutamama, sıvı dışkıyı tutamama gibi şikayetlerle hastalar gelir ve bunların çok da maalesef tedavisi olmuyor. Artık yeni yöntemler var. Hastaların ve hastalığın derecelendirilmesine göre hemoroidde lazer tedavileri ya da Doppler dediğimiz hemoroide gelen atar damarı tespit eden bir cihazla, aslında bir çeşit ultrasonla o damarı bulup içeriden sadece o damarı bağlıyoruz. Beslenmesi bozulan, kan akımı bozulan hemoroid de yavaş yavaş küçülmeye başlıyor. Hastaların hem iyileşme süreleri çok kısa oluyor. Belki hastanede yatmıyorlar bile. Ağrıları çok az oluyor. Ve eskisi gibi aslında korkulan bir cerrahi yöntem olmaktan çıktı hemoroid tedavisi. Teşekkürler hocam katkılarınız için. Çok sağ olun. Rica ederim.